PowerPoint'te sunum hazırlıyorsunuz. Bazı sayfaların yatay, bazı sayfaların ise dikey olmasını istiyorsunuz. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız o halde YouTube Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size şimdi bununla alakalı detay bilgileri aktaracağım ve yöntemini göstereceğim. Bununla alakalı bakın Microsoft şunu söylüyor. Diyor ki aynı sunuda hem dikey hem de yatay slide yönlendirmesini kullanabilir miyim? Burada bakın aynı sunuda yatay ve dikey slaytların karıştırılması için izin vermez diyor. Yani siz bir PowerPoint sunusu içerisinde bunu yapamazsınız diyor. Fakat bununla alakalı ben size bir yöntem göstereceğim ve siz bu yöntemi uygulayarak bunu yapabileceksiniz. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, imkanlar dahilinde katıl üyesi olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Veya beğenmek ücretsiz, videolarımı beğenerek de destek olabilirsiniz. YouTube Tamir Takım Teknoloji kanalına tekrar hoş geldiniz. Şimdi bununla ilgili yapacağımız işlem, bir PowerPoint sunusu açtınız. Öncelikle PowerPoint sunusu açtığınızda bir sayfayı yatay ve dikey nasıl yapabiliyoruz? Onu göstermeye çalışalım. Burada tasarım sekmesine gidiyorsunuz. Tasarım sekmesinde Slide Boyut diye bir bölüm var. Bakın burada standart 4'e 3 seçebilirsiniz. Geniş ekran 16'ya 9 şu an bu seçili. Veya özel slide boyutuna gelip buradan dikey diyebilirsiniz. Dikey butonuna bastığımda ekranı kapla, sığdır gibi seçenekler var. Ekranı kapla dediğimde bakın dikey bir boyut almış oldu. Tekrar yatay yapmak istersem yine özel slide boyutundan yatay seçeneğini seçebilirim. Ve tamam dersem, ekranı kapla dersem yatay olur. Bu tip bozulmalar olabilir değişimlerde. Bunu şu an konumuz değil arkadaşlar. Şöyle yine de ben birazcık düzelteyim. Ve daha sonra size hangi yöntemle yatay dikey kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu şekilde kalsın. Şimdi şöyle bir durum var. Şunu küçültelim arkadaşlar biraz. Abartılı olmuş galiba. Bir kere PowerPoint ne diyor? Diyor ki sen diyor beni burada yatay ve dikey olarak kullanamazsın diyor. Buna razı olma. Ya yatay ya da dikey yapacaksın diyor. O halde şimdi bu bizim sunumumuz. Gidiyoruz. Yeni bir PowerPoint sunusu daha açıyoruz. Bakın burada. İsterseniz bunu dikey diye kodlayalım. Şu başlığa gerekiyor. Bunu silelim. Bunu hatta şöyle yapalım isterseniz. Slide'dan işte slide'ı çoğalt diyebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Burada isim değiştirebilirsiniz. Dikey bu ikinci sayfa oldu. Dikey 2 diyebiliriz. Önemli olan konunun anlaşılması. Slide'ı çoğalt diyebilirsiniz. Dikey 3 de diyebiliriz buna. Şimdi öncelikle burayı ikinci bir sunu açtım. Bu sunumda dikey bir sayfa istiyorum. Bu bir tane de olabilir, iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Size kalmış bir şey. Ama sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 olarak düşünün. Nereden biz bunu dikey yapıyorduk? Tasarım bölümüne gidiyorum. Slide boyutu diyorum. Şuradan özel boyuttan dikeyi seçtiğimde sayfam ne olacaktı? Dikey olacaktı. Şu an dikey yaptım. Peki benim ana sunum hangisi? Ana sunumum burasıydı. Ben burada bir dikey istiyorum diyorum değil mi mesela? Bundan sonra bir dikey olsun veya şundan sonra bir dikey olsun diyorum. Evet, geçici yöntem. Nasıl bir yöntem? Şöyle. Buraya bir herhangi bir kendinize uygun bir kelime seçebilirsiniz. Ekleme menüsünden gelip buradan bir metin kutusu ekleyelim. Şuraya ekleyelim. Mesela atıyorum örnek vereyim. Hep dikey tabirini kullanayım ama siz ona aldanmayın. Yani diğer video işte sunu 2, sunu 5 gibi bir şey yazabilirsiniz. Atıyorum dikey ikinci sayfaya gitsin. Yani bu sayfadan sonra dikey bir ikinci sayfa açılsın. Yazdınız yazınızı seçtiniz. Siz seçtikten sonra bakın burada ekle menüsüne geliyorsunuz. Ekle menüsünde eylem menüsü aktif oluyor. Seçmeseydiniz pasif olurdu şu an bakın. Şu an iş bassam daha şu an ne yapıyor? Hiçbir işlem yapmıyor. Geldim dikeyi seçtim. Bir eylem tanımlayacağım artık. Eylemi seçiyorum. Eyleme diyorum ki bu eyleme program çalıştır. Bakın burada. Pardon özür dilerim yanlış oldu. Köprü diyorum. Köprü kim? Köprü burada başka bir PowerPoint sunusu. Geliyorum başka bir PowerPoint sunusunu seçiyorum. Nerede bu PowerPoint sunusu? Şu an kayıtlı değil. O halde PowerPoint sunumu önce bir kaydedeyim. Ondan sonra nerede olduğuna gidelim. Şöyle yapalım. Burayı iptal diyorum. Dikey istediğim PowerPoint sunusunu kaydediyorum. Şuraya masa üstüne kaydedelim. Dikey diye ismi dikey bakın burada. Kaydet butonuna bastım. Tamam. Artık kayıtlı. Açık olabilir, kapalı olabilir fark etmez. Bu sistem açıkta da kapalı çalışıyor. Dikeyi seçtim.
Buradan geldim eylem butonuna bastım. Köprü dedim. Başka PowerPoint sunusu dedim. Neredeydi? Bakın masa üstünde, bu bilgisayarda masa üstünde dikey yerini buldum. Bunu çift tıkladığımda bana sayfaları gösteriyor. Hangi sayfaya gitmek istiyorsun diyor. Ben dikey 2'ye gitmek istiyorum. Tamam diyorum. Tamam butonuna basıyorum. Artık buraya bir köprü oluşturmuş oldu. Şimdi şöyle bardak işaretimizi açalım. Şuradan dikey 2'ye bastığımda buna evet diyoruz. Ne yaptı? Dikey sayfaya gitmiş oldu. ESC butonuna basarsanız sizi tekrar aynı yere geri getirir. Tıklıyorum. Dikey sayfaya gidiyorum. Escape'de geri geliyorum. Şimdi bazen elimizde biz uzaktan kumanda kullanıyoruz PowerPoint sunularında. O halde burada öyle bir yöntem yapalım ki buradan ESC'ye basma yöntemi değil de diğer şeyi kullanalım. O da ne? Şimdi dikey 2'ye gitmek istiyorum ve dikey 2'den geri bu sayfaya gelmek istiyorum. Bu da benim hangi sunum? Sunum 1. Bunu da kaydediyorum. Masa üstüne YouTube diye kaydettim. Kaydettim. Sunumun adı YouTube. Geldim şimdi. Buradan dikey 2'ye geldim. Ekle butonundan metin kutusu ekledim. Buradan geldim. Yani YouTube diyebilirsiniz. Sayfa 1 diyebilirsiniz. Zaman kaybı olmasın. Önemli olan şu. Buradan da tekrardan link vereceğim. Kime? Ekle butonundan, eylem butonundan, köprü sekmesinden geleceğim. Başka bir PowerPoint sunusuna git. YouTube buna git. Buradaki hangi sayfaya geri dönmek istiyorum ben? Birinci sayfaya mı dönmek istiyorum? O halde birinci sayfayı seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Şimdi geldim. Tekrardan ana sunumuma geldim. Ana sunumumu şu an inceliyorum. Bardak işaretine geldim. Farz edelim bu sayfadayım. Buradan gittim dikeye geçtim. Yanlış sayfa link vermiş olabilirim. Buradan geldim bunu tıkladım. Bu sayfaya geldim. Yani dikey ile yatay geçiş arasında yine böyle bu şekilde eylem düğmesini kullanarak geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu bir kere şunu bileceğiz. PowerPoint bize burada kendi sunum içerisinde yatay dikey vermiyor. Komple yatay, komple dikey veriyor. Bunun için de geçici bir öneri, geçici bir çözüm üretiyoruz. İki sunumumuz var. Sunumlar arasında vermiş olduğumuz eylem düğmesi komutuyla o da köprü komutunun oradan başka PowerPoint sunusuyla ilgili sayfaya dikeye geçiş yapabiliyoruz. Yatay ile dikey geçiş arasında bu yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, konumuz burada tamamlanmış oldu. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız YouTube Tamir Takım Teknoloji kanalımı videomuzu beğenerek ve paylaşarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri yine faydalı bilgilere buluşmak dileğiyle saygıyla selamlıyorum.